Alkol, merkezi sinir sistemini etkileyen bir kimyasaldır. Beynimizdeki özellikle ödül sistemi olarak adlandırılan bu bölgeye doğrudan müdahale eder. Bu sistem hayatımızdaki haz verici aktiviteler sırasında aktive olur. Örneğin yemek yemek, sevdiğimiz biriyle vakit geçirmek veya hobilerimizle ilgilenmek gibi. Bu aktiviteler beynimizdeki dopamin isimli nörotransmitterini salgılanmasını sağlar. Dopamin bir nevi mutluluk hormonu olarak tanımlanır ve beynimizde haz ve tatmin duygusu yaratır. Alkol tüketildiğinde beyin dopamin seviyesini aniden artırır. Bu hızlı dopamin artışı keyif, gevşeme ve geçici mutluluk hissi sağlar. İşte bağımlılığın başlangıcı tam olarak buradadır. Beyin bu haz sinyalini tekrar almak için alkole karşı istek duyar. Başlangıçta kişi sosyal ortamlarda, stresli anlarında veya merak nedeniyle içer. Ancak birkaç denemeden sonra beyin bu iyi hisse alışır. Bir süre sonra alkolün etkisini azaltmak için beyin kendine koruma mekanizması geliştirir. Beyindeki dopamin reseptörleri sayıca azalır veya duyarlılıkları düşer. Yani kişi aynı mutluluk hissini almak için daha fazla içmek zorunda kalır. Buna tolerans denir. Bu alkol bağımlılığının önemli bir adımıdır. Artan miktarda alkol kullanımı hem bedeni hem ruhu bağımlı hale getirir. Bunun yanında alkol GABA adlı başka bir nörotransmitteri de etkiler. GABA sinir hücrelerinin aktivitelerini yavaşlatan sakinleştirici bir etkendir. Alkolün GABA etkisini artırması rahatlama ve uyku hali yaratır. İlk başlarda bu etki rahatlatıcı olsa da sürekli alkol kullanımı beyindeki doğal GABA sisteminin işleyişini bozar. Bu da kişinin alkolsüz kaldığında huzursuzluk ve anksiyete yaşamasına neden olur. Psikolojik bağımlılık ise genellikle kişinin yaşadığı stres ve zor hayat koşullarından kaynaklanır. İnsanlar duygusal sıkıntıları, kaygıları veya depresif hisleri azaltmak için alkole yönelebilir. Ancak alkol bu sorunları çözmek yerine daha da derinleştirir. Örnek vermek gerekirse yoğun iş temposunda ailevi problemler yaşayan bir birey akşamları içkiyi rahatlama aracı olarak kullanmaya başlar. Zamanla içmeden huzur bulamadığını fark eder ve bu durum günlük yaşamını olumsuz etkiler. İlk başta sosyal içici olan kişi kısa sürede günlük alkol kullanıcısına dönüşür. Buna ek olarak genetik faktörlerde bağımlılık gelişiminde rol oynar. Ailesinde alkol bağımlılığı olan bireylerin diğerlerine göre bağımlı olma riski yaklaşık 2 ile 3 kat daha fazladır. Beyindeki kimyasal sistemlerin işleyişinde genetik varyasyonlar kişinin alkole karşı duyarlılığını arttırabilir. Sonuç olarak alkol bağımlılığı sadece bir alışkanlık değil, beynin ödül, motivasyon, stres ve kontrol mekanizmalarının karmaşık bir şekilde bozulmasıdır. Bu süreç kişinin hem fizyolojik hem psikolojik olarak alkole bağımlı hale gelmesine yol açar. Alkol bağımlılığı beyinde ve bedende derin değişikliklere yol açar. Uzun süreli düzenli ve yoğun alkol kullanan bireyler alkolden uzak kaldıklarında vücutlarında çeşitli tepkiler ortaya çıkar. Bu duruma yoksunluk sendromu denir ve bağımlılığın en zorlu evrelerinden biridir. Alkol beynimizde sinir iletimini yavaşlatan bir etkendir. Özellikle GABA adlı nörotransmitterin etkisini artırarak sakinleştirici rol oynar. Uzun süreli alkol kullanımı beyin hücrelerini bu kimyasal dengenin değişikliğine alıştırır. Bu da vücudun bir dizi fiziksel ve psikolojik reaksiyon göstermesine sebep olur. Fiziksel belirti olarak ellerde ve vücutta şiddetli titreme, aşırı terleme, hızlanan kalp atışı ve yüksek tansiyon, bulantı ve kusma, baş ağrısı ve kas ağrıları, uyku bozuklukları ve kabuslar, psikolojik belirtiler ise yoğun anksiyete ve huzursuzluk, depresif duygular ve umutsuzluk, konsantrasyon bozuklukları, panik ataklar ve korku hissi. Bazı ileri vakalarda yani şiddetli yoksunlukta hasta halüsinasyonlar görmeye başlayabilir. Örneğin gerçek olmayan sesler veya görüntüler algılayabilir. Ayrıca nöbet geçirme riski vardır. Bu durum delirium tremens olarak adlandırılır ve acil tıbbi müdahale gerektirir. Örnek olarak uzun yıllar günlük olarak alkol kullanan bir kişi içmeyi aniden bıraktığında ilk birkaç gün içinde aşırı terleme, titreme ve yoğun huzursuzluk yaşar. Bu belirtiler devam ederken gece uykuya dalamaz ve kabuslar görür. Bu kişi destek almazsa halüsinasyonlar ve nöbetler ortaya çıkabilir. Yoksunluk belirtileri genellikle alkol kesildikten sonra 6-12 saat içinde başlar, 3-7 gün içinde zirve yapar ve 1-2 hafta içinde azalır. Ancak psikolojik etkiler özellikle anksiyete ve depresyon aylarca sürebilir. Bu süre zarfında destek alınmaması kişinin tekrar alkole yönelmesine neden olur. Çünkü yoksunluk bırakma sürecinin en zorlayıcı kısmıdır ve kişinin motivasyonunu kırabilir. Yoksunluk döneminde mutlaka profesyonel sağlık personeli kontrolünde olunmalıdır. Güvenli detoks merkezlerinde belirtiler ilaçlarla kontrol altına alınabilir. Hastanın sağlığı izlenir ve psikolojik destek sağlanır. Unutmamalıdır ki yoksunluk sadece fiziksel değil, derin bir psikolojik süreçtir. Sabır ve uygun tedaviyle aşılabilir. Alkol bağımlılığı karmaşık bir hastalık olduğu
olduğu için tedavi süreci de çok yönlü ve disiplinli bir yaklaşım gerektirir. Tedavide amaç kişinin hem fiziksel bağımlılığını ortadan kaldırmak hem de psikolojik ve sosyal sorunlarını çözmek ve yeniden sağlıklı bir yaşam sürmesini sağlamaktır. Tedavinin ilk aşaması genellikle detoks olarak adlandırılır. Bu süreçte amaç alkolü bırakmanın yol açtığı yoksunluk belirtilerini güvenli bir şekilde yönetmek ve kişinin fiziksel sağlığını korumaktır. Detoks genellikle hastane veya özel tedavi merkezlerinde gerçekleştirilir. Burada hastanın durumu sürekli izlenir. Titreme, terleme, kalp çarpıntısı gibi ciddi yoksunluk belirtileri ilaçlarla kontrol altına alınır. Bu aşama 5-10 gün sürebilir. Örneğin şiddetli alkol bağımlılığı olan ve yoksunluk sırasında nöbet geçirme riski taşıyan bir hasta hastanede gözetim altında tutulur ve gerekirse anti-anksiyete ilaçları ve vitamin takviyeleriyle desteklenir. Detoks sonrası süreçte ise psikolojik destek ön plana çıkar. Burada kullanılan en yaygın yöntemlerden biri bilişsel davranış terapisidir. Bu terapi kişinin alkol kullanımını tetikleyen düşünce ve davranışlarını değiştirmeye amaçlar. Motivasyonel görüşme, bağımlılıkla mücadelede kişinin içsel motivasyonunu artırmayı hedefler. Bu terapiyle kişi alkolü bırakmanın kendisi için neden önemli olduğunu fark eder ve değiştirme sürecine daha istekli katılır. Grup terapileri ve destek grupları da tedavide çok etkilidir. Aynı sorunları yaşayan bireylerin bir araya gelerek deneyimlerini paylaşması kişinin yalnız olmadığını hissetmesini sağlar ve iyileşme sürecini güçlendirir. Ülkemizde alkol ve madde bağımlılığı tedavisinde en önemli merkezlerden biri Amatem'dir. Buralarda multidisipliner bir ekip yani psikiyatrist, psikolog, hemşire, sosyal hizmet uzmanı, fizyoterapist gibi hastaya kapsamlı bir tedavi sunulur. Amatemlerde hastalar hem fiziksel yoksunlukları için detoks alır hem de uzun vadeli psikolojik tedavi süreçlerine dahil edilir. Ayrıca aile terapileri ve sosyal rehabilitasyon programları yürütülür. Başarı oranları kişinin tedaviye uyumu, ailesinin ve sosyal çevresinin desteğiyle doğru orantılıdır. Yapılan araştırmalar Amatem tedavi sürecine düzenli katılan hastaların %60-70'inin en az bir yıl alkolsüz kalabildiğini göstermektedir. Tedavi tamamlandıktan sonra izlem çok önemlidir. Nüks yani tekrar alkol kullanımı bağımlılık tedavisine sıkça karşılaşılan bir durumdur. Nüksü önlemek için hasta ve ailesine uzun süreli psikolojik destek, sosyal rehberlik ve gerektiğinde ilaç tedavisi uygulanır. Örnek olarak tedaviyi tamamlayan bir bireyin düzenli olarak destek grubuna katılması, yeni sosyal çevre edinmesi ve stres yönetimi tekniklerini öğrenmesi nüksü azaltır. Alkol bağımlılığı sadece bireyin sağlığını değil, ailesini ve sosyal çevresini derinden etkileyen bir hastalıktır. Bağımlılık süreci ilerledikçe kişinin ailesi ve yakın çevresiyle ilişkileri zedelenir, iletişim kopar ve güven sarsılır. Bağımlı bireyler çoğunlukla dürüst olmaz. Yalan söyleme, saklama davranışları artar. Bu da aile içinde güvensizlik yaratır. Aile bireyleri arasında çatışmalar, tartışmalar ve kırgınlıklar sıklaşır. Örneğin alkol kullanan bir ebeveynin davranışları çocuklarda korku, utanç ve yalnızlık duygularını artırabilir. Çocuklar ebeveynin davranışlarından etkilenerek okulda başarısız olabilir veya davranış problemleri geliştirebilir. Alkol bağımlılığı ekonomik yük getirir. Kişi alkol temin etmek için gereksiz harcamalar yapabilir. İş verimliliği düşer ve iş kaybı yaşanabilir. Aile bütçesi zarar görür, borçlanmalar ortaya çıkar. Bu durum aile içindeki stres seviyesini artırır ve diğer aile unsurlarının da ruh sağlığını olumsuz etkiler. Bağımlılar sosyal çevrelerinden uzaklaşabilir ya da dışlanabilir. Arkadaşlar, akrabalar ilişkilerini sınırlayabilir. Bu durum kişinin kendisini yalnız hissetmesine yol açar ve bağımlılık döngüsünü besler. Örnek olarak iş yerinde alkol problemi olan bir birey meslektaşları tarafından güvenilmez bulunabilir ve kariyerinde ilerleme şansı azalabilir. Alkol bağımlılığı olan ailelerde büyüyen çocuklar ruhsal travma yaşayabilir. Okul başarıları düşebilir, davranış bozuklukları gelişebilir. Bazıları ileriki yaşlarda bağımlılığa daha yatkın hale gelebilir. Günlük hayatın getirdiği stresler, ekonomik zorluklar, aile içi problemler, iş kaybı gibi sosyal sorunlar bireylerin alkol kullanımına yönelmesinde önemli tetikleyicilerdir. Alkol birçok kişi için geçici bir rahatlama ve kaçış yolu olarak görülür. Ancak bu çözüm sorunları daha da derinleştirir ve bağımlılığa zemin hazırlar. Sıklıkla duyduğumuz bir kadeh iyi gelir. Arkadaş ortamında içmek zorunlu. Zor günler için bir destek gibi ifadeler alkol kullanımını haklı çıkarmak için kullanılan bahanelerdir. Bu düşünceler bağımlılık riskini artırır ve tedavi sürecini zorlaştırır. Yoğun iş temposunda bunalan bir kişi akşam eve geldiğinde içkiyi rahatlama aracı olarak kullanır. Ancak bu rahatlama sadece kısa sürelidir ve ertesi gün yorgunluk, motivasyon kaybı ile devam eder. Aile içi sorunlar yaşayan biri sorunlardan kaçmak için alkole yönelir. Bu da aile içi çatışmaları artırır ve kısır döngüye dönüşür. Alkol dışındaki stres yönetimi teknikleri bağımlılıkla mücadelede çok önemlidir. Meditasyon ve nefes egzersizleri, fiziksel aktivite ve spor, sosyal destek
destek ağları oluşturma, profesyonel psikolojik destek alma, bu yöntemler kişinin alkol kullanmadan da stresle başa çıkabilmesini sağlar. Alkol bağımlılığından kurtulmaya çalışan veya bırakma sürecinde olan bazı bireyler alkolün yerine başka maddelere veya reçetesiz ilaçlara yönelme eğiliminde olabilir. Bu durum madde yer değiştirmesi olarak adlandırılır ve tedavi sürecinde önemli bir risk faktörüdür. Bağımlılık sadece kimyasal bir ihtiyaç değil, aynı zamanda beynin ödül sisteminde oluşan bir bozukluktur. Alkolü bırakan kişi beynindeki haz boşluğunu doldurmak için farklı kimyasallara yönelebilir. Bazı kişiler uyuşturucu maddelere, bazıları da yatıştırıcı, uyku verici veya anksiyete giderici etkileri olan benzodiazepin veya opioidler gibi ilaçlara yönelebilir. Reçetesiz veya kontrolsüz ilaç kullanımı ciddi zehirlenmelere ve ölüme yol açabilir. Alkol ile birlikte veya yerine kullanılan maddeler bağımlılığı karmaşıklaştırır ve tedavi sürecini zorlaştırır. Bazı maddeler anksiyeteyi veya depresyonu artırabilir, halüsinasyonlara sebep olabilir. Karaciğer, böbrek ve sinir sistemi üzerinde daha ağır tahribatlar olabilir. Örneğin tedavi gören bir hasta alkolü bırakmaya karar verir. Ancak çevresindeki bazı arkadaşların önerisiyle yatıştırıcı ilaçlar kullanmaya başlar. Bu ilaçlar zamanla bağımlılık yapar ve hasta tedavi sürecinde yeni bir bağımlılıkla mücadele etmek zorunda kalır. Alkol bağımlılığı tedavisinde kullanılan ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde olmalıdır. Kendi kendine ilaç kullanımı veya alternatif maddelere yönelme hayati riskler taşır. Tedavi sürecinde profesyonel rehberlik ve düzenli takip çok önemlidir. Alkol tüketimi ve bağımlılığı sosyal bir fenomendir. Kişinin sosyal çevresi alkol kullanımı alışkanlıkları üzerinde belirleyici bir etkiye sahiptir. Arkadaş grupları, iç çevresi, aile ve kültürel normlar bireyin alkol kullanımını şekillendirir. Sosyal ortamlarda alkol, paylaşım ve kutlama aracıdır. Bu nedenle kişi kendini bu ortamların dışında hissedemez veya dışlanmak için içmeye devam edebilir. Bir arkadaş grubu sürekli alkol kullanıyorsa yeni başlayan biri için içme davranışı hızlıca alışkanlığa dönüşebilir. Arkadaş baskısı, sen de içmelisin söylemleri bu süreci hızlandırır. Bırakmaya karar veren birey destekleyici veya alkolsüz sosyal çevre edinirse bu süreç kolaylaşır. Arkadaşlarının anlayışı ve desteği başarının oranını yükseltir. Toplumlarda alkol kullanımı farklı şekillerde kabul edilir. Bazı kültürel sosyal etkinliklerde içmek yaygındır. Bazı toplumlarda ise daha az kabul görür. Bu normlar bireyin içki alışkanlıklarını etkiler. Bir kişi uzun yıllar alkol kullandıktan sonra bırakmaya karar verir. Ancak eski arkadaş çevresi içki tüketimine devam ediyordur. Sosyal ortamlardan uzak kalmak zorunda kalır veya yeniden içmeye başlama riski yükselir. Yoğun ve uzun süreli alkol kullanımı vücutta çok sayıda organ ve sistemi olumsuz etkiler. Karaciğer, kalp, sinir sistemi, sindirim organları başta olmak üzere birçok yapıda hasara yol açabilir. Alkol karaciğer tarafından metabolize edilir. Sürekli alkol kullanımı karaciğer hücrelerinde yağ birikimine, iltihaplanmaya ve zamanla siroza neden olur. Karaciğer sirozu geri dönüşü olmayan bir hastalıktır ve yaşam kalitesini ciddi biçimde düşürür. Alkol yüksek tansiyon, kalp ritim bozuklukları ve kalp kası zayıflığına yol açabilir. Bu durumlar kalp krizi riskini artırır. Alkol sinir hücrelerine zarar vererek beyin hacminde azalmaya ve bilişsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olur. Bellek kaybı, dikkat sorunları ve karar verme becerilerinde zayıflama sık görülür. Mide ve bağırsaklarda ülser, gastrit, pankreatit gibi iltihaplar gelişebilir. Alkolü bıraktıktan sonra vücut iyileşme sürecine girer. İlk birkaç hafta içinde karaciğer yağlanması azalmaya başlar, kan basıncı normale döner, uyku kalitesi artar, enerji seviyeleri yükselir. Ancak uzun süreli ve ağır hasar durumlarında bazı etkiler kalıcı olabilir. Bu yüzden erken müdahale çok önemlidir. Örneğin uzun yıllar günlük 4-5 kadeh alkollü içecek tüketen biri bıraktıktan sonra ilk haftalarda uyku düzeninde düzelme, mide rahatsızlıklarında azalma ve genel enerji artışı yaşar. Ancak karaciğer sirozu başlamışsa bu iyileşme sınırlı kalabilir. Alkol bağımlılığından kurtulma süreci birçok zorluğu ve inişi çıkışı beraberinde getirir. Bu süreçte kişinin hem fizyolojik hem psikolojik olarak desteklenmesi hayati önem taşır. Bırakma kararı bağımlılığın en kritik aşamasıdır. Ancak devamında yoksunluk belirtileri ve psikolojik dirençle mücadele gerekir. Birçok kişi ilk birkaç haftada yaşanan huzursuzluk, uyku bozuklukları ve anksiyete nedeniyle pes edebilir. Bu yüzden destek almak ve süreci iyi yönetmek gerekir. Geleneksel tedavilerin yanında alternatif ve tamamlayıcı tedaviler de süreci kolaylaştırabilir. Meditasyon zihnin sakinleşmesine yardımcı olur, stres yönetimini destekler. Yoga ve nefes egzersizleri fiziksel ve zihinsel rahatlama sağlar. Spor ve fiziksel aktiviteler ise endorfin salgılanmasını artırarak ruh halini iyileştirir. Sanat terapisi ve hobi edinme kişinin kendini ifade etmesine ve meşguliyet sağlamasına katkı sunar. Tedavide motivasyon başarı için temel yapı taşıdır. Kişinin neden bırakmak istediğini netleştirmesi ve bu amaç için güçlü bir içsel istek geliştirmesi gerekir. Motivasyon kaybı yaşandığında destek grupları ve profesyonel danışmanlık devreye girer. Örnek olarak düzenli meditasyon yapan bir kişi içki içme isteğinin azaldığını, stresle
ile daha iyi başa çıktığını fark eder. Spor yapmaya başlayan başka bir kişi alkolü bırakma kararlılığını güçlendirdiğini ve kendini daha sağlıklı hissettiğini anlatır. Aile ve yakın çevrenin destekleyici tutumu motivasyonu artırır ve nüks riskini azaltır. Destek grupları ve profesyonel psikolojik yardım kişinin sürecini daha kolay atlatmasını sağlar. Bugün Pharma 360 kanalında alkol ile ilgili genel bir bilgilendirme yaptık. Daha fazlası için takip edin, abone olun. Kanalımı desteklemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.